Bazen bir bakış yeter. O bakışı gördüğünüzde her şeyi anlarsınız. Ama bu bakış öfke değil, nefret de değil. Keşke öyle olsaydı. Çünkü öfke, onların huzurunu bozacak kadar önemli olduğunuz anlamına gelir. Nefret ise sizi bir tehdit olarak gördükleri, güce sahip olduğunuz anlamına gelir. Hayır, bu bambaşka bir şey. Bu kayıtsızlık. Sessiz, incelikli, kemiklerinize kadar işleyen bir küçümseme. Cümlenizin tam ortasında sözünüzü keserler, özür bile dilemezler. Mesajlarınıza günlerce, belki haftalarca cevap vermezler ama sizin anında yanıt vereceğinizi bilirler. Buna güvenirler. Travmalarını size boşaltırlar, duygusal yüklerini omuzlarınıza yağarlar, işlerini hallettirirler. Ama siz bir omuza ihtiyaç duyduğunuzda ortalıkta yoklardır. İşte o zaman anlarsınız. O soğuk, iç burkan, midelerinizi kasacak gerçeği sonunda kabul edersiniz. Hayatlarında arka plandaki bir karaktersiniz. Güvenli seçeneksiniz. Her zaman orada bekleyen, asla hayır demeyen, biraz daha verirsem, biraz daha nazik olursam, biraz daha anlayışlı olursam belki değerimi görürler diye umut eden kişisiniz. Ama görmeyecekler. Hiç görmeyecekler. İçten içe nedenini biliyorsunuz. Değil mi? Çünkü önce siz kendinize saygı duymuyorsunuz. Onlar sadece sizin kendinize verdiğiniz değeri yansıtıyorlar. Nazik davrandığınızı sanıyorsunuz. İyi bir insan olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sessizliğinizin olgunluk, sonsuz affediciliğinizin ise bir erdem olduğuna kendinizi inandırdınız. Ama insan doğasının en karanlık köşelerini anlayan Machiavelli size acımasız gerçeği söylerdi. Sen erdemli değilsin, zararsızsın. Ve bu dünyada zararsız şeylere saygı duyulmaz. Zararsız şeyler tüketilir, kullanılır, bir kenara atılır. Tüm hayatınızı sevilmeye çalışarak geçirdiniz. Ama Machiavelli şöyle yazmıştır. Sevilmektense korkulmak çok daha güvenlidir. Çünkü sevgi yükümlülük bağıyla korunur ve bu bağ insanların alçaklığı yüzünden her fırsatta kendi çıkarları için koparılır. Korku ise sizi asla başarısız olmayan bir ceza korkusuyla korur. Dur, bir dakika. Size bir tiran olmanızı söylemiyorum. Kötü adam olmanızı söylemiyorum. Size tehlikeli olmanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü geri çekilme yeteneğine sahip olmadan, kayıtsız kalma gücünü elinde tutmadan, insanların sizi kaybetmesine izin verme cesaretini göstermeden pazarlık gücünüz olmaz. Eğer paspas gibi kullanılmaktan, saygısızlığa maruz kalmaktan, görünmez hissetmekten bıktıysanız, o zaman onaylanma arzusundan kaynaklanan içgüdülerinizi yok etmeniz gerekiyor. Şimdi sizi güçsüz kılan psikolojik programlamayı ortadan kaldıracağız. Öz sevgiden veya olumlu onaylamalardan bahsetmeyeceğiz. Bunlar insan doğasına karşı işe yaramaz. Machiavelli felsefesi ve karanlık psikolojiyi kullanarak omurganızı yeniden yapılandıracağız. İnsan zihninde bir düğme, bir tetikleyici vardır. Ters çevirdiğiniz anda saygısızlık anında sona erer. Sizi görmezden gelen insanlar birdenbire sizin onayınızı aramaya başlayacak. Sizi kullanan insanlar aniden sizi kaybetmekten korkacak. Ama o düğmeyi çevirmek için en çok korktuğunuz şeyi yapmaya istekli olmalısınız. Altın neden değerlidir? Elmas neden değerlidir? Yaşam için vazgeçilmez olan su bedava iken işe yaramaz bir taşın servet değerinde olması neden? Kıtlık. Bu ekonominin temel yasasıdır ve insan ilişkilerinin de temel yasasıdır. Özgür olduğunuz için size hiçbir şeymiş gibi davranılıyor. Her zaman ulaşılabilir durumdasınız. Siz sınırsız bir kaynaksınız. Birisi size mesaj gönderdiğinde saniyeler içinde cevap veriyorsunuz. Birisi sizden bir iyilik istediğinde daha cümlesini bitirmeden evet diyorsunuz. Birisi sizinle olan planlarını son dakika iptal ettiğinde sorun değil diyorsunuz, anladım. Varlığınızla piyasayı adeta sular altında bıraktınız. Arz talebi aştığında değer sıfıra düşer. Ulaşılabilir olmanın bağ kurmak anlamına geldiğine inanıyorsunuz. Eğer her zaman onların yanında olursam ne kadar sadık olduğumu anlayacaklarını mı düşünüyorsunuz? Yanlış. İnsanlar geri çekilen şeylerin peşinden koşmaya programlanmıştır. Bizler doğuştan avcıyız. Elimize geçen şeylere değer vermeyiz. Bizler emek vererek kazandığımız şeylere değer veriyoruz. Zamanınızı, enerjinizi ve dikkatinizi karşılıksız olarak verdiğinizde insanlara değerinizin olmadığını öğretiyorsunuz.
Onları size saygısızlık etmeye alıştırıyorsunuz. Machiavelli şöyle demiştir: halk her zaman görünüşe aldanır ve dünya çoğunlukla halktan oluşur. İnsanların sizi kendinizi nasıl sunduğunuza göre değerlendirdiğini kastetti. Eğer kendinizi onları beklemekten başka yapacak daha iyi bir işi olmayan biri olarak tanıtırsanız, onlar da size aynı şekilde davranacaklardır. En çok saygı duyduğunuz kişiyi düşünün. Telefonlarına her zaman ilk çalışta cevap veriyorlar mı? Söylediklerinizin hepsine katılıyorlar mı? Var oldukları için özür diliyorlar mı? Hayır. Onların da sınırları var. Onların sizin dışınızda da bir hayatları var. Bunlar nadir bulunur. Saygınlığı yeniden kazanmak istiyorsanız yapay olarak kıtlık yaratmalısınız. Geri çekilmeniz gerekiyor. Bu bir oyun değil. Bu nazlanmak değil. Bu kendi hayatınızı geri kazanmakla ilgili. Kendini açıklamayı bırak. Bir dahaki sefere biri sizden yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmanızı istediğinde, onlara bir paragraf dolusu bahane sunmayın. Yalan söyleyip doktor randevum var demeyin. Çok isterdim ama kedim hasta demeyin. Sadece hayır, bunu yapamam deyin. Ya da daha da iyisi, hayır deyin. Ve sonra sessizlik. Hayır cevabının ardından gelen sessizlik, gücünüzün saklı olduğu yerdir. Çoğu insan bu sessizlikten dehşete düşer. Hemen gergin kahkahalarla, gerekçelerle, özürlerle doldurmaya çalışırlar. Ben çok üzgünüm. Şu sıralar gerçekten çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Der. Açıklama yaptığınızda başvuruda bulunmuş olursunuz. Onlardan hayır deme izni istiyorsunuz. Dolaylı olarak şunu söylüyorsunuz: lütfen bana kızmayın, geçerli bir sebebim var. Kral verdiği kararları açıklamak zorunda değildir. Bir kraliçe koyduğu sınırlar için özür dilemez. Açıklama yaptığınızda müzakereye kapı açmış olursunuz. Onlara sizi tekrar içeri çekmeleri için bir fırsat veriyorsunuz. Anadolu Ajansı, doktor randevunuz var. Saat kaçta? Bunu daha sonra yapabiliriz. Ama sadece hayır veya bu bana uymuyor dediğinizde onlara sağlam, yerinden oynatılamaz bir öz saygı duvarı çarpmış olursunuz. Kendinizi rahatsız hissedeceksiniz. Kalbiniz hızla çarpacak. Beyniniz çığlık atacak, senden nefret edecekler. Bırakın yapsınlar. Eğer onların sevgisi sizin boyun eğmenize bağlıysa onların sevgisini hiç kazanmadınız demektir. Onların kullanım amacına sahiptiniz. Varoluş kavramına uygulanan Zeigarnik etkisi kavramını anlamanız gerekir. İnsan zihni tamamlanmamış işlere, tam olarak kavrayamadığı şeylere takılıp kalır. Açık bir kitap olduğunuzda, tüm iç dünyanızı dinleyen herkese kustuğunuzda tamamlanmış bir göreve sahip olursunuz. Sizi çözdüler. Sizi tamamen ele geçirdiler. Onlar yollarına devam ederler. Ama kendinizi geri tuttuğunuzda, konuşmaktan çok dinlediğinizde, dünyaya duyurmadan bir süreliğine ortadan kaybolup kendinizle ilgilendiğinizde tamamlanmamış bir döngüye dönüşürsünüz. Nerede o? Ne düşünüyor acaba? Neden artık benim onayıma ihtiyacı yok? Diye merak etmeye başlıyorlar. Hayranlık duygusu saygının tohumudur. Analitik psikolojinin babası Carl Jung bugüne kadar yaptığınız tüm bahaneleri geçersiz kılacak bir şey söyledi. Dünya sana kim olduğunu soracak. Eğer bilmiyorsanız dünya size söyleyecektir. Şu anda dünya sana hiçbir şey olmadığını söylüyor. Ve dünya bunu yapıyor çünkü siz bunu her gün kendi kendinize fısıldıyorsunuz. Dış gerçeklik bir aynadır. İç dünyanızı acımasız bir doğrulukla size yansıtıyor. Omuzlarınız düşük, gözleriniz etrafta dolanarak, yer kapladığınız için özür dileyerek odaya giriyorsunuz. Kimseyi gücendirmekten korktuğunuz için alçak sesle konuşuyorsunuz. Gerginliğini azaltmak için komik olmayan şakalara gülüyorsunuz. Bir sinyal yayınlıyorsunuz ve bu sinyal ben avım anlamına geliyor. Yırtıcı kişilikler, narsistler, makyavelciler, sömürücüler, bu sinyali sezme konusunda altıncı bir duyuya sahipler. Sendeki öz saygı eksikliğini sudaki kan gibi koklayabilirler. Onlar güçlüleri değil, itaatkarları hedef alıyorlar. Ve bu sadece yırtıcı hayvanlarla sınırlı değil. Normal, iyi insanlar bile farkında olmadan size olan saygılarını kaybedebilirler. Biyolojik bir şey. Bizler hiyerarşiye sahip sosyal hayvanlarız. En dipte olduğunuzu belli ettiğinizde insanlar da size en dipteymişsiniz gibi davranırlar.
Bu yutması en zor hap. Kendi istismarınıza siz de ortak oluyorsunuz. Konuşmanız gerekirken her sessiz kaldığınızda bir sözleşme imzaladınız. Samimiyetsiz her özrü kabul ettiğinizde fiyatınızı düşürdünüz. Seni inciten birine her geri döndüğünde ona seni tekrar nasıl inciteceğini öğrettin. İnsanlara size nasıl davranmaları gerektiğini siz öğretiyorsunuz. Saygısızlığa müsamaha gösterirseniz onu onaylamış olursunuz. Machiavelli şöyle yazmıştır. İnsanlar o kadar saf ve mevcut ihtiyaçlara o kadar kolay itaat ederler ki aldatan kişi her zaman aldatılanları bulacaktır. İnsanların duvara toslayana kadar zorlamaya devam edeceklerini söylüyor. Eğer bir duvara çarpmazlarsa ilerlemeye devam edeceklerdir. Önce kolunuzu, sonra bacağınızı, sonra da ruhunuzu alacaklar. Bunun nedeni kötü olmaları değil, bazıları kötü olsa da, gücün boşluğa doğru genişleme doğasından kaynaklanıyor. Sen boşluksun. Duvarlarınız yok. Hiçbir kaleniz yok. Bunu değiştirmek için onlara bakmayı bırakıp kendinizle yaptığınız anlaşmalara bakmaya başlamalısınız. Kendinizi savunduğunuzda neden suçluluk duyuyorsunuz? İhtiyaçlarınızın ikinci planda olduğunu nereden öğrendiniz? Sana iyi olmanın sessiz olmak anlamına geldiğini kim söyledi? İşte burada gölgeye giriyoruz. Saldırganlığınızı bastırıyorsunuz. Saldırganlığın kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Öfkenin zehirli olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yüzden onu ruhunuzun en derinliklerine gömüyorsunuz. Ancak saldırganlık kapasitesine sahip olmayan bir kişi erdemli değildir. Onlar sadece zayıflar. Tavşan kurdu yemediği için erdemli değildir. Kurdu yiyemez. Gerçekten saygı görmek için tehlikeli olmaya da kabiliyetiniz olmalı ama nazik olmayı seçmelisiniz. Yanınızda kılıç bulundurmalı ve onu kılıfında tutmalısınız. Kılıcınız yoksa iyiliğiniz bir hediye değildir. Bu bir hayatta kalma stratejisidir. İyi bir insan olmanızın sebebi iyi davranmazsanız neler olacağından çok korkmanızdır. Ve insanlar bu korkuyu koklayarak anlıyorlar. Saygı ısırma fırsatınız olduğunu fark edip, bunu yapmamayı seçmekten gelir. Geriye bakmadan çekip gidebileceğiniz anlamına gelir. Sınırlarınızın aşılması durumunda ilişkiyi mahvedebileceğinizi gösterir. Yok edemezsen koruyamazsın. Peki bunu nasıl inşa edersiniz? Mağdur rolü oynamayı bırakıp, egemen rolü oynamaya nasıl başlanır? Bedenle başlar ve sesle biter. Acele etmeyi bırak. Özgüvensiz insanlar acele eder. Hızlı yürüyorlar. Hızlı konuşuyorlar. Çok hızlı yiyorlar. Zaman çalıyor gibi davranıyorlar. Sanki orada olmayı hak etmiyorlarmış gibi. Yavaşla. Dikkatli hareket edin. Başınızı çevirirken yavaşça çevirin. Konuşurken cümleler arasında duraklayın. Sessizlik boş değildir. Çok ağır. Sözlerinizin yerini bulmasına izin verin. Bir soruya aceleyle cevap verdiğinizde karşınızdakini memnun etmeye çalışıyorsunuz demektir. Konuşmadan önce 3 saniye düşünmek değerlendirme yapmaktır. Değerlendirmeyi yapan kişi çerçeveyi tutar. Cevap vermeye acele eden kişi çerçevenin içinde sıkışıp kalmıştır. Dinamikleri değiştirin. Biri sözünüzü kestiğinde konuşmayı bırakmayın. Aynı ses tonuyla konuşmaya devam edin veya tamamen durun. 3 saniye boyunca rahatsız edici bir sessizlik içinde gözlerinin içine bakın ve sonra henüz bitirmemiştim deyin. Bunu söylerken gülümsemeyin. Gülümsemeler boyun eğmenin işaretidir. Gülümsemek benim gibiler içindir. Yüz ifadenizi nötr tutun. Biz buna makyavelci bakış açısı diyoruz. Bu tepkisiz, gözlemci bir bakıştır. Ne yaptığınızı görüyorum ve bu beni etkilemiyor diyor. Bunu yaptığınız an, gerilimi azaltmaya çalışmak yerine onu koruduğunuz an dinamikler tersine döner. Ani bir kaygı artışı hissedecekler. Durun, onu zorlayamam. Onu da zorlayamam diye düşünecekler. Ve işte o kaygı anında saygı doğar. Felsefenin derinliklerine inelim. Neden bu kadar iyi olmaya takıntılısın? Çünkü siz alışverişe dayalı bir evrene inanıyorsunuz. Hayatın otomatına iyilik parası atarsanız karşılığında sevgi ve saygı alacağınıza inanıyorsunuz. Sizce ben onların sorunlarını 3 saat dinlersem onlar da benim sorunlarımı dinlerler mi? İş yerinde onların yerine bakarsam ben bunaldığımda bana yardımcı olacaklardır. Eğer hiç şikayet etmezsem sabrımı takdir edeceklerdir. Ama hayat bir otomat değil,
Ve insanlar da mantıksal mekanizmalar değil. Machiavelli bu yanılgıyı 500 yıl önce yerle bir etti. Her konuda iyi olduğunu iddia etmek isteyen bir insan, iyi olmayan birçok insan arasında mutlaka hüsrana uğrayacaktır dedi. Tekrar okuyun. Eğer kendi çıkarlarını düşünen, narsist ve iktidar hırsı olan insanlarla dolu bir dünyada iyi, uyumlu, itaatkar ve boyun eğen biri olmaya ısrar ederseniz yok olursunuz. Bu bir alaycılık değil. Bu hayatta kalma mücadelesi. İyiliğiniz aslında gizli bir anlaşmadır. İnsanlar için asla talep etmediğiniz bir karşılık bekleyerek işler yapıyorsunuz. Ve ödeme yapmadıklarında içerliyorsunuz. Onlar için yaptığım her şeyden sonra odanda öfkeyle oturuyorsun. Peki bunu sizden onlar mı istedi yoksa onların onayını almak istediğiniz için mi yaptınız? Şunu anla ki sen bir şehit değilsin. Sen matematik konusunda yeteneksiz, manipülatif birisin. Kendinizi feda ederek insanları sizi sevmeye zorlamaya çalışıyorsunuz. Ama fedakarlığınızın bedeli çok düşük. Yani alıyorlar ve karşılığında hiçbir şey vermiyorlar. Vermeyi bırakın. Kırgınlığa yol açan şeyleri yapmayı bırakın. Bir iyilik yapmak size kullanılmış hissi veriyorsa yapmayın. Eğer o arkadaşınızın eski sevgilisinden 100. kez şikayet etmesini dinlemek sizi çıldırttırıyorsa telefonu kapatın. Ama bu bencilce olur. Evet, bencil ol. Bencillik kendini koruma içgüdüsünün temelidir. Boş bir bardaktan su dökemezsiniz. Şu anda bardağınız kuru, çatlak ve toz dolu. Benim seçici cömertlik dediğim şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Cömertlik bir seçim olduğunda güzeldir. Bolluktan kaynaklandığında. Vermek zorunda olduğunuz için değil istediğiniz için verdiğiniz zaman. Ama mecburiyetten dolayı vermek köleliktir. Evet inizi geri kazanmanız gerekiyor. Evet demenizin hiçbir değeri yok çünkü onu herkese veriyorsunuz. Taşınmama yardım edebilir misin? Evet. Bana borç para verebilir misin? Evet. Geç saate kadar kalabilir misiniz? Evet. Evet, iniz enflasyon para birimidir. Trilyonlarca basılmış, hiçbir değeri olmayan kağıt paradır bunlar. Evet, inizin değerli olması için hayır ü'da devreye sokmalısınız. Piyasayı hayır ile doldurmalısınız. Hayır. Hayır, yapamam. Hayır, yapmayacağım. Her zaman evet duymaya alışmış birine ilk kez hayır dediğinizde önce şokla sonra öfkeyle tepki verecektir. Sizi bencil olarak nitelendirebilirler. Sizi suçluluk duygusuna sürüklemeye çalışabilirler. Bizim arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Bunun ne olduğunu anlayın, bu bir öfke nöbeti. Bu kendisine şeker yiyemeyeceği söylenen bir çocuk. Çocukla pazarlık yapmayın. Çocuğa özür dilemeyin. Yerinde dur ve neler olacağını izle. Öfke dindiğinde, ki dinecektir. Size farklı bir gözle bakacaklar. Sınırlarınızın olduğunu anlayacaklar. Sizin onların bir uzantısı değil, kendi iradesine sahip ayrı ve bağımsız bir varlık olduğunuzu anlayacaklar. Ve bir dahaki sefere evet dediğinizde bunu çok değerli bulacaklar, çünkü bunu söylemek zorunda olmadığınızı biliyorlar. Bu Machiavelli paradoxtur. Onlara hizmet etmeyi reddederek, onların hizmetine layık biri haline gelirsiniz. Ancak burada bir tuzak var, sizi boyun eğme döngüsünde sıkışıp kalmanıza neden olan zihinsel bir tuzak. Bu terk edilme korkusudur. Sınırlar koyarsam gideceklerini düşünüyorsun ve haklısın. Bazıları gidecek. Parazitler gidecek. Kullanıcılar ayrılacaklar. Enerji vampirleri gidecek. Bırakın gitsinler. Ölü bir ağırlığı elinizde tutuyorsunuz ve ona destek sistemi diyorsunuz. Boğuluyorsunuz ve çapayı bırakmaktan çok korkuyorsunuz. Machiavelli şöyle demişti: İnsan asla birinin onu yerden kaldırabileceğine inanmamalı. Kendini yerden kaldırmalısın. Yalnız yürümeye istekli olmalısın, çünkü hayatının kalitesi tahammül etmeyi reddettiğin şeyin kalitesiyle belirlenir. Teşhis bitti. Hastalığın ne olduğunu biliyor musun? Hastalık beğenilme ihtiyacın. Hastalık çatışma korkun. Şimdi de tedavi. Bunlar tavsiye değil. Bunlar kanunlar. Sosyal dinamiklere uygulanan fizik kanunları, yerçekimini kırarsan düşersin. Bu kanunları çiğnersen düşersin. Birinci kanun, boşluğun gücü. İnsanlar boşluktan dehşete düşer. Konuşmada bir duraklama olduğunda içgüdünüz onu doldurmaktır. Gevezelik edersin.
Gergin bir şekilde gülersin. Gereksiz ayrıntılar eklersin. Durdur bunu. Bir soru sorduğunda ağzını kapat. Cevabı bekle. Bir açıklama yaptığında havada asılı kalsın. Bir boşluk yarat. Boşlukla daha rahat olan kişi gücü elinde tutar. Sessizlikle rahat ettiğinizde diğer kişiyi sizin için çalışmaya zorlarsınız. Onayınızı istiyorlar. Boşluğu doldurmak için konuşmaya başlayacaklar. Söylemek istemedikleri şeyleri ortaya çıkaracaklar. Sizi etkilemeye çalışacaklar. Boşluk bir vakumdur. Onların gücünü emer ve size verir. Boşluk olun. İkinci kural, asla halka açık yerlerde kanamayın. Machiavelli kırılganlığın iki ucu keskin bir kılıç olduğunu biliyordu. Yanlış ellerde size karşı kullanılan bir silahtır. Kırılgan olmanız, duygularınızı paylaşmanız söylendi. Yaralarınızı bandajı tutabileceklerini kanıtlamamış insanlarla paylaşmayın. Hayatınızdan size saygı duymayan insanlara şikayet ettiğinizde onlara cephane veriyorsunuz. Onlara daha sonra sizi tam olarak nereye tekmeleyeceklerini gösteriyorsunuz. Eğer incindiyseniz, eğer zorlanıyorsanız, bunu özel olarak veya bir terapistle veya sahip olduğunuz çok az sayıdaki sadık müttefikinizle işleyin. Dünyanın geri kalanı için umursamazsınız. Metanetlisiniz. Bu onları çıldırtıyor. Bir tepki istiyorlar. Sizin yıkıldığınızı görmek istiyorlar çünkü bu onlara üstünlük hissi veriyor. Bunu onlara vermeyin. Üçüncü kural, vazgeçme gücü. Herhangi bir müzakerede en az önemseyen kazanır. Bu gücün demir kanunudur. İşe onların size ihtiyacından daha çok ihtiyacınız varsa sizi ele geçirirler. İlişkiye onların size ihtiyacından daha çok ihtiyacınız varsa sizi ele geçirirler. Her şeyden vazgeçme yeteneğini geliştirmelisiniz. Bu gerçekten sevdiğiniz bir hayat kurmanızı gerektirir. Kendi istikrarınızın birincil kaynağı olduğunuz bir hayat. Onlar olmadan da iyi olacağınızı iliklerinize kadar bildiğinizde enerjiniz değişir. Tutunmayı bırakırsınız. Yalvarmayı bırakırsınız. İronik bir şekilde tam da o zaman sizi kovalamaya başlarlar. Dördüncü kural, yeşim taşını öldürün. Yeşim taşı haklı çıkarmak, tartışmak, savunmak, açıklamak anlamına gelir. Bu suçlunun davranışıdır. Bu astın davranışıdır. Birisi kararınızı sorguladığında, neden partiye gelmiyorsunuz, yeşim taşı gibi davranmayın. Gerçekten yorgunum ve yarın işim var ve arabam arıza yapıyor demeyin. Bu gece kendimi iyi hissetmiyorum deyin. Cümlenin sonu. Gerekçelendirmek, tartışmak, savunmak veya açıklamak derken onlara yargıcın tokmağını uzatıyorsunuz. Lütfen gerekçelerimi değerlendirin. Bana yeterince iyi olup olmadıklarını söyleyin diyorsunuz. Çekiç yakın. Siz yargıçsınız. Beşinci kural, tahmin edilemez olun. Machiavelli prense şekil değiştiren biri olmasını tavsiye etmişti. Siz çok tahmin edilebilirsiniz. İnsanlar tam olarak ne yapacağınızı biliyor. Evet diyeceksiniz. Gülümseyeceksiniz. Geç saate kadar kalacaksınız. Tahmin edilebilirlik sıkıcıdır. Tahmin edilebilirlik güvenlidir. Güvenli şeyler göz ardı edilir. Kalıbı kırın. Genellikle konuşkan biriyseniz bir günlüğüne sessiz olun. Cuma geceleri her zaman müsait iseniz 3 cuma üst üste ortadan kaybolun. Karakterinizin dışında bir şey yapın. Bu sistemi şok eder. İnsanları uyandırır. Sizi tekrar incelemeye ve sizi çözemediklerini fark etmeye zorlar. Gizem karizmanın bir bileşenidir. Alışkanlıkların yaratığıysanız gizemli olamazsınız. Altıncı kural, asla sözlerle değil eylemlerle yargılayın. Sözler havadır. Sözler bedavadır. Seni seviyorum. Sana saygı duyuyorum. Sana karşılığını vereceğim. Onları görmezden gelin. Sesi kapatın. Hayatlarının filmini ses olmadan izleyin. Ne yapıyorlar? Geliyorlar mı? Sizi destekliyorlar mı? Rahatsız mı oluyor? Belirlediğiniz sınırlara saygı duyuyorlar mı? Eylemler sözlerle çelişiyorsa sözler yalandır. Kalbinizdeki umuda değil gözlerinizin kanıtlarına inanacak kadar kendinize saygı duyun. Yedinci yasa, egemen zihin. Bu son yasadır. Kimsenin sizi kurtarmaya gelmeyeceğini anlamalısınız. Kimse sizi onaylamaya gelmeyecek. Kimse size bir taç verip artık önemlisin demeyecek.
Kendinizi taçlandırmalısınız. Egemenlik kendi gerçekliğinizde en yüksek otorite olduğunuz anlamına gelir. Neyin iyi, neyin kötü, neyin değerli ve neyin değersiz olduğunu siz tanımlarsınız. Dışarıdan izin aramayı bırakırsınız. Sadece var olursunuz. Makyavelyan veya karanlık olmanın kötü olmak anlamına geldiğine dair bir yanılgı vardır. Öyle değildir. Bütünleşmek anlamına gelir. Wung'dan yola çıkan Jordan Peterson bunu sık sık dile getirir. Bir canavar olmanız ve sonra onu kontrol etmeyi öğrenmeniz gerektiğini söyler. Neden? Çünkü zulümden acizseniz erdemli değilsiniz. Sadece çaresizsiniz. Kılıç tutan ama onu sallamayı seçmeyen bir adam gibi. Huzurlu olmak. Kılıcı olmayan bir adam huzurlu değildir. O bekleyen bir kurbandır. İçinizdeki canavarı bulmanız gerekiyor. Soğuk olabilen, acımasız olabilen, geriye bakmadan birini hayatınızdan çıkarabilen o yanınızı bulmanız gerekiyor. Yıllarca kendinizin bu yönünü bastırdınız. Kötü olduğunu düşündünüz ama o sizin koruyucunuz. Hissettiğiniz o öfke, biri size saygısızlık ettiğinde duyduğunuz o hiddet, uyanan canavarınız, öz saygınızın koşullanmanızın betonunu kırmaya çalışmasıdır. Onu susturmayın. Onu dinleyin. Size bunun yeterli olmadığını söylüyor. Daha iyisini hak ediyoruz. Gölgenizi bütünleştirdiğinizde yeni bir tür varlık kazanırsınız. İnsanlar bunu hissedebilir. Sadece iyi bir insan olmadığınızı hissederler. İçinizde tehlikeli bir potansiyel olduğunu hissederler. Ve bu potansiyel saygı gerektirir. Okyanusu düşünün. Okyanus güzeldir. Ona bakmayı severiz. Therapeutic Bullets. Ama aynı zamanda ona saygı duyarız. Neden? Çünkü bizi öldürebileceğini biliyoruz. Parıldayan yüzeyin altında göremediğimiz derinlikler olduğunu biliyoruz.